Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle bizim evin yeni favorisi olan tatlı tarifini hazırlıyoruz. Un kullanmadan hazırladığım bu tatlının tadına doyamadık. İnanılmaz lezzetli oluyor. İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayarak başlayalım. Bunun için 1,5 su bardağı toz şekerin üzerine 2 su bardağı su ekliyorum. Şeker ve suyu güzelce şeker eriyene kadar karıştırıyorum ve ardından şerbeti ocağa alıyorum. İyice karıştırarak şekerini tamamen erittim şerbetin ve kaynamaya bırakıyorum. Şerbet kaynadıktan sonra 5-6 dakika kaynatıp altını kapatıp ılınmaya bırakıyorum. Şimdi tatlının kremasını hazırlayalım. Bunun için 1 litre süt, yarım su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 3 yemek kaşığı un. Şimdi malzemelerin hepsini karıştırarak kaynayıncaya kadar pişiriyoruz. Kremanın kıvamı artık koyulaştı, kaynamaya başladı. Şimdi içerisine 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Vanilini de güzelce karıştırdıktan sonra kremanın altını kapatacağım ve oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendireceğim. Oda sıcaklığına gelen kremanın içerisine 1 paket toz krem şanti ekliyorum ve mikser ile krema pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum. 5-6 dakika kremayı çırptıktan sonra böyle ipeksi kıvamlı bir krema hazırlamış oluyoruz. Şimdi sıra geldi Kıbrıs tatlısının yapılışına. 3 tane büyük yumurtanın üzerinden yarım su bardağı toz şeker ekledim. Ve yumurtalar ile toz şekeri, yumurtaların rengi iyice açılıp köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Gördüğünüz gibi yumurtalar iyice köpük köpük oldu, rengi de açıldı. Şimdi sıra geldi diğer malzemelerini eklemeye. 1 su bardağı galeta unu, 1 su bardağı hindistan cevizi ve 1 su bardağı ceviz içi ekliyorum. Yarım su bardağı ayçiçek yağı, ve son olarak 1 paket de hamur kabartma tozu ekliyorum. Kıbrıs tatlısının malzemelerinin hepsini şimdi tekrar güzelce karıştırıyorum. Kıbrıs tatlısının malzemelerini iyice karıştırdıktan sonra böyle koyu kıvamlı bir hamur elde etmiş oluyoruz. Büyük boy dikdörtgen borcamın içerisini iyice yağladım ve şimdi hazırlamış olduğumuz Kıbrıs tatlısını büyük borcamın içerisine döküyorum. Kıbrıs tatlısını dikdörtgen borcamın içerisine aldıktan sonra spatula ile bu şekilde kenarlarına iyice yayarak düzelterek hazırlıyorum. Üzerini de düzelttikten sonra hazırlamış olduğumuz Kıbrıs tatlısını önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika kontrollü şekilde pişiriyoruz. Kıbrıs tatlısının rengi böyle altın rengini aldıysa eğer hazır demektir. Yaklaşık 17 dakikada pişti. Şimdi hemen fırından çıkarıyorum. Tatlı sıcak ve şerbet oda sıcaklığında. Hemen soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerinden gezdirerek döküyorum. Kıbrıs tatlısı sıcak olduğu için şerbeti hızlıca içine çektim. Biraz dinlendirdim ve ardından hazırlamış olduğumuz kremayı şimdi tatlının üzerine kaşık kaşık koyuyorum. Kıbrıs tatlısının kremasını koyarken böyle benim yaptığım gibi kaşık kaşık her yerine koyarsanız tatlının kremasını düzeltmeniz çok daha kolay olacaktır. Çünkü Kıbrıs tatlısının yüzeyi hassas bir tatlı. Eğer kremayı böyle tek bir noktaya koyup oradan kremayı dağıtmaya kalkarsanız tatlının üst kabuk kısmı dağılabilir, kremanın içine girebilir. Öyle olursa da hoş bir görüntü olmaz. Kıbrıs tatlısının kremasını güzelce şimdi pürüzsüz bir hal alıncaya kadar düzeltiyorum. Ve ardından hazırlamış olduğumuz Kıbrıs tatlısını en az 5-6 saat buzdolabına dinlenmeye kaldırıyorum. Tatlı buzdolabında dinlendi, kreması güzelce sertleşti. Şimdi üzerinden bol bol hindistan cevizi serperek süslüyorum.
Hindistan cevizini serptikten sonra böyle bir kaşık yardımıyla güzelce her yerine yayarak düzeltiyorum. Tatlıyı dinlendirmeden Hindistan cevizini serperseniz eğer bu şekilde düzeltemezsiniz. Lütfen ona dikkat edin. Şimdi hemen hazırlamış olduğumuz bu nefis Kıbrıs tatlısını dilimleyip size servis etmek istiyorum. Eğer büyük borcamda Kıbrıs tatlısı hazırlamak isterseniz verdiğim bu ölçüler tam kıvamında, tam ölçülü dikdörtgen borcama göre diyebilirim. Kıbrıs tatlısının üzerinden biraz Antep fıstığı ve frambuaz ekledikten sonra gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem. Hazırlayabileceğiniz en lezzetli pasta tariflerinden, tatlı tariflerinden bir tanesi. Şerbetli tatlı tarifi olduğu için sakın ağır olabileceğini düşünmeyin. Üzerindeki kreması ile en hafif şerbetli tatlı tariflerinden bir tanesi oluyor Kıbrıs tatlısı tarifi. Yedikten sonra lezzetine ve hafifliğine inanamayacaksınız gerçekten. Hatta o kadar hafif bir şerbetli tatlı tarifi ki 2 dilimi bile ard arda yiyebilirsiniz. Kıbrıs tatlısının kalınlığı, dokusu olsun, üzerindeki kremanın kalınlığı olsun tam büyük borcama göre oldu gördüğünüz gibi. Eğer Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır diyorsanız, Kıbrıs tatlısı tarifi arıyorsanız tam ölçülü nefis Kıbrıs tatlısı tarifimi rahatlıkla deneyebilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.